Evet arkadaşlar, Bosch Universal Aquatok 135 basınçlı yıkama makinesi, 1900 watt gücü var, 135 barmış, saatte 410 litrelik bir basınç kapasitesi var. Kutu açılımını yapıyoruz beraber. Makineyi yeni aldık. Karşer ve Bosch arasında tabii ki Karşer'i tercih edecektiniz diyenler olacaktır ama hem eski çalıştığım yerde hem de arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla kendim de bizzat deneyimlediğim için Karşer'in benim eski çalıştığım yerde çift motorunun da arıza yaptığını deneyimlemiş birisiyim. Bu yüzden ayrıca arkadaşlarımızdan da bazılarından da almış olduğumuz geri dönüşte yine pompa arızalarının fazlasıyla var olduğunu deneyimlediğim için ve daha tuhafı yetkili servis dışında Karşer'in açıkçası özellikle işte Akdeniz bölgesinde Adana, Mersin tarafında çok fazla tamir imkanının olmadığını gördük. Dolayısıyla tercihimiz Bosch'tan yana oldu. Sanıyorum en azından bozulduğu zaman, garantisi bittiği zaman tamir imkanı daha fazla olacaktır. Bu şimdi tabancanın ucuna takılan suyun işte değişik şekillerde atılmasını sağlayan bir aparat. Bu da makinenin kendisine giren filtreyle beraber uç diyelim. Bunlar çıktı. Şöyle makinemiz burada. Hortumlar, hortum girişleri sanıyorum, tam bilmiyorum, herhalde 5 metre vardır, 3 metre vardır diye düşünüyorum. Şurada kendi köpük yapan aparatlar ama bu aparatlar açıkçası çok da verimli olmuyor. Yani bol sulu köpük atan aparatlar, köpük aparatı. Foam lens diyoruz ama çok da foam lenslik bir tarafı yok. Bu jet ucu, değil mi? Bu jet ucu, şu az önce çıkardığım aparat buna bağlanıyor sanırım. Neyse, ona birazdan bakarız. Şöyle bir uç var. Makinenin kendisi. Az önce bahsetmiştik. Bu filtreli adaptör şuraya bağlanacak. Onun ucuna da işte hortum gelecek. Eğer bir bahçe hortumu klips aparatlarınız varsa bunu buraya takıp o klipsleri direkt buraya tak kullan yapabilirsiniz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Güç tuşu burada. Tabancası şöyle bir tabanca. Aslında kısa tabanca almayı düşündüm ama bunun da yani çok fazla uzun olmadığını görünce bunda karar kıldık. Kafasını çevirdiğimizde şöyle bir tutma aparatının var olduğunu, bir tutma aparatının da bir yüksek ayarının olduğunu söyleyelim. Taşımak için kolay olacaktır. Şurada fişi var. Fişi bayağı uzun. Yani bu da herhalde bir 5 metre kadar vardır diye düşünüyorum. Şu su hortum girişini şöyle şuraya kıvırs vasıtasıyla takıyoruz. Çıkarırken de yine şöyle evet, şöyle bastırmak gerekiyor. Çekmek değil de bastırmak gerekiyor. Şunlar tekerlekler de var. Sanırım kaldırıp çıkarmamız lazım. Şunlar da böyle. Dişi bayağı uzun. Ön tarafında power tuşu burada. Buraya da yine
O aparatı arkaya takıyoruz. Makineye de, tabancaya da daha doğrusu. Şunu şuradan takıyoruz şöyle. Şöyle bastırıp geri bir daha çıkarıyoruz. Tabi bunlara dikkat edin. Bunlar hemen geliyor elimize. Şunu şöyle taktık. Geri takıp çıkarıyoruz. Bu zamanla çıkacak, öyle görünüyor. Şurada bir tetik kilidi var. Onu da söyleyelim. Su gelince bu muhtemelen kapanıyordur, kilitleniyordur diye düşünüyorum. Gibi. Şurada da bir kullanım kılavuzu var. Bunun içerisinde de Türkçe dili vardı diye biliyorum. Türkçe dilin mevcut olması lazım. Evet, yok gibi. Yoksa da zaten internette kullanım kılavuzları, Türkçe kullanım kılavuzları mevcut. Şimdi bu arkadaşlar biz AliExpress'ten uyumlu foam lens aldık. Onun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Çünkü bu konuyu ben çok fazla araştırdım. Uygun foam lens, gerçi zaten AliExpress'e yazınca hemen çıkıyor ama uygun ürünü, uygun foam lensi ben açıklamaya bırakırım. Boş almayı düşünen arkadaşlar, ürünümüz bu şekilde. Yani plastiği falan sağlam görünüyor. Çok böyle kolay kırılacak gibi durmuyor. Sadece şu tutma aparatından şüpheliyim biraz. Yani özellikle şu aşağı kısmı, şurası biraz sanki sallanıyor gibi ama taşırken biraz dikkat edeceğiz artık. Fiyat 1930 liraya aldık bunu.